Evet, şimdi Arçelik ekmekçim ekmek yapma makinesinin kayışı koptu. Bu kayışı çıkarttım ve yerine takacağım. Öncelikle bu ekmek makinesinin kayışını çıkarırkenki aşamaları bir bir sizlere anlatayım. Daha sonradan kayışı birlikte takalım. Öncelikle parçalanan kayışımıza bir bakalım. Bakın burada parçalanmış kayışlarımızı görüyorsunuz. O büyük kayış, motora bağlı olan büyük kayışımız parçalanmış durumda. Diğeri de parçalanmak üzere imiş. Bunları çıkarttım. Şimdi bunun karşılığında yeni aldığım kayışa birlikte bakalım. Bunlar da bu kayışlar da yeni alınan kayışlar. Buradaki kayış hamur yapmak için kullanılan, kazanın içindeki milin dönmesini sağlayan kısa kayış. Bu da motorumuza bağlayacağımız kayış. Bu motorumuzdan güç alaraktan kazanın içindeki milin hareket etmesini sağlattıran kayıştır. Onun bir kodunu sizle paylaşmak istiyorum. Bakın, şöyle yapayım. Kodu burada yazıyor. Buradaki satın alınan kayışın ölçülerini ve özelliğini paylaşıyorum sizle. Bakın, tarihi bile üzerinde görünüyor, 2020 diye. Yeni bir kayış. Dişleri de bu şekilde. Diğer kayışı göstereyim sizlere. Diğer kayışımızda bu marka ve ölçülerde. O da yeni bir kayış. Yani ekmek makinesinin dişlerine uyacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte montaj yaparken gözlemleyeceğiz. Şimdi kayışın montaj işlemlerine geçebiliriz. Öncelikle burada sökülen vidaları göstereyim. Bu vidalarda şu burada gördüğünüz parça vidaların üzerindeki kapak olarak karşınıza çıkıyor. Yani şöyle ifade edebilirsem, bunları şu bölümden bunu çıkarttım. Yani burada gördüğünüz kısımlar var. 2, 3, 4 ve 5. Bunları bir şekilde bıçakla veya ne bileyim ince uçlu bir aletle bunu buradan çıkarabilirsiniz. Çok fazla zorlamadan ucuna takaraktan çıkarabilirsiniz. Bunu çıkarttığınızda zaten alt tarafta vida kısmını göreceksiniz. Bu kapakta sökmemiz gereken, yani bu bölümde sökmemiz gereken 5 adet vida var. İşlemlere başlamadan önce bu vidaları söküyoruz. Bu üst taraftan toplamda 5 vidayı sökeceğiz. Daha sonradan kapağımızı dikkatlice kaldıracağız, üst kapağı, ve yerinden çıkaracağız. Tabi kapağı çıkarırken dikkat etmeniz gereken kısımlar var. Yani vidaları sökmekle kalmıyor. Bu kapağın yanında burada göreceğiniz tırnaklar var. Bu tırnakları bir şekilde cihazın yan tarafından bir ince uçlu bir bıçak veya tornavida yardımıyla kandırarak, bu tarafa doğru bastırarak alt yuvasından ayırmanız lazım. Burada bir tane şey görünüyor, tırnak görünüyor. Bir tane de burada var. Bakın, solda var bir tane de. Bu tarafta var. Yani çıkarırken bakmanız gereken yerleri göstermeye çalışıyorum. Bir tane de burada var. Burada ön tarafta 3 tane var. Ön tarafta 3 tane tırnak var. Yan tarafta, yanlarda, bu köşelerde de bulunmakta. Bir tane de tırnak burada var. Bir tırnak da burada var. Ben videolarda gördüm, bu tırnaklardan bahsedilmediği için bu cihazı sökmem biraz zor oldu.
yalnızca vidaları söküp çıkartmaya çalıştım. Ama gördüm ki bu tırnaklardan da üst kapağı kurtarmamız lazım. Bunlara da dikkat edersiniz. Tabii burada kullanacağımız ince uçlu alet çok önemli. Yan taraflardaki tırnaklardan çıkarttığınızda bunu siz rahatlıkla kapağı çıkarmış olacaksınız. Diğerlerini de zaten zorlanmadan çıkarmış olursunuz. Peki kapağı kaldırdığımızda durum ne olacak? Öncelikle şunu bir kapatalım buradan. Kapağı kaldırdığımızda görüyorsunuz iç tarafta bir kablo var. Bu kablo buradaki kart üzerindeki yuvaya takılı. Tabii kapağı kaldırmadan önce bu ara kısımdan bu kabloyu yerinden çıkartmanız lazım ki kapağı düzgünce çıkarıp iç aksamlara ulaşabilelim. Kabloyu yerinden çıkarttıktan sonra iç aksamları görüyorsunuz. Burada motorumuz var, anakartımız mevcut. Tabii kayış alt tarafta, ona ulaşacağız. Bu kayışa ulaşmak için bu iç kazan içinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. İç aksamlara baktığımızda hangi vidaları sökeceğimizi sizlere bahsedeceğim. Bu kısımda gördüğünüz tornavidayla da göstereyim. Hemen motorun yanında bir adet bir vida var. Diğer kısımda motorun bu tarafında bir adet vida var. Ve burada gördüğünüz bir adet vida yeri mevcut. Bu köşede bir adet vida yeri mevcut. Arka tarafa baktığımızda arka taraftan herhangi bir vida sökmeyeceğiz. Bu taraftan bakıyoruz. Bu köşede bir adet vidamız var. Ve ardından bu kenarda bir adet vida gözüküyor. Ve bu burada bir dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu da şase kısmı var. Yani şase kablosu var. Cihazın. Bu şase kablosu da buradaki vida yerine bağlı. Onu da güzelce çıkarıyorsunuz. Motor aksamının etrafında birkaç çıkarılacak vida var. Onlardan da bahsedeyim. Bunlar biraz zor çıkıyor. Bakın şurada dikkat ederseniz şu kısımda bir adet vida burada var. Artı bir vida şu kart arka tarafına denk geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle uç tarafa bakarsanız bu şurada görüyorsunuz vida yerini ve artı bu yan taraflarda demiştim 2 adet motorun yanında vida var. Yani bu motor tarafında 1, 2, 3, 4, 5 tane vidayı çıkarttığımızda bu diğer vidalarla beraber çıkaracağımız vidalarla beraber yani şurada gördüğünüz vidalarla beraber tamamını çıkarttığımızda bu iç aksamı, kazanı, motoru ve burada gördüğünüz kartı hep birlikte çıkarıp bir kenara koyacağız. Yani bunun alt tarafında kayış kısmı var. Bu kazanı yerinden çıkarabilmem için bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Bakın burada gördüğünüz şu kart kısmında gördüğünüz kahverengi ve mavi kablo var. Bu kenarda görünen şurada gördüğünüz takılı mavi ve kahverengi kablo. Bu soketi de yerinden çıkartmamız lazım. Yani bunların bağlı olduğu bir soket var. O soketi de kartın üzerinden ayırmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde dikkatlice çıkartıyoruz. Şöyle bakın buradan dikkatlice elimizi sokaraktan tırnakları var. Üstteki tırnağa bastığınızda bu da yerinden çıkmış oluyor. Şimdi kazanımızı yerinden kaldırıp aşağıdaki kayışlara ulaşabiliriz. Bakın kazanımızı tek elle kaldırıyorum. Bakın rahatça yerinden çıkmış oldu. Gördünüz. Yani şu anda şu kenara koyayım kazanı. Şu anda kazanı yerinden çıkartmış olduk. Ve
bütün parçaları bir arada çıkmış vaziyette görüyorsunuz. Şimdi sıra kayışlarımızı takıp ekmek makinesinin montajına geldi. Bunu da hep birlikte yapalım. Şimdi bu küçük kayışımızı ekmek makinemizin üzerine takalım. Bunu önce takacağız çünkü daha sonra büyük kayışı takacağımız için eğer büyük kayışı takarsak küçük kayışı takamayız. Öncelikle küçük kayışımızı şu alt taraftan, şurada gördüğünüz kısımda var. İçeride tırnak yeri var. Bakın, o dişli kısma geçiriyoruz. Daha sonrasından diğer ucu buradan bu kısma geçireceğiz. Bakalım. Evet, aşağıda gördüğünüz şekilde dişliye geçmiş durumda. Böyle bu şekilde çevirerek bu dişlerin oturmasını sağlıyoruz. Bakın, gördüğünüz şekilde yavaşça çeviriyoruz ve bu diş oturdu. Şu anda ilk kayışımızı bağlamış olduk. Şimdi sıra geldi ikinci kayışımıza. Bunu da daha rahat yapabileceğiz. Şöyle biraz pratik yapalım. Şu şekilde önce şurayı takalım, büyük kayışı. Takamayacağız. Öncelikle şu küçük bölümden başlıyoruz. Daha sonra buradaki kasnağı bu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra yavaşça çeviriyoruz. Bakın, şöyle sıkıca çeviriyoruz, döndürüyoruz bu şekilde. Kendiliğinden yuvasına oturacaktır. Bakın, kendiliğinden oturdu. Şu anda bu işlemi de tamamlamış olduk. Yani büyük kasnağımıza kayışımızı takıp aşağıdaki kasnağında birlikte döndüğünü gözlemledik. Şu anda her iki kasnağımız da sıkı şekilde dönebiliyor. Testlerini yapıyoruz. Şu anda ekmek makinamızın montajını yapabiliriz. Şu anda bir sorun gözükmüyor. Bu şekilde kasnaklara kayışın montajı tamamlanmış oldu. Bundan sonraki aşamamız tekrardan çıkarttığımız parçaları kasaya yerleştirmek olacaktır. Şimdi montajımıza geçebiliriz. Montajı yapabilmek için öncelikle ekmek yapma kazanını kasaya yerleştirmemiz lazım. Şöyle kazanı alıyoruz ve bu şekilde kasaya yavaşça yerleştiriyoruz. Şu anda kazanımızı kasaya yerleştirdik. Görüyorsunuz, burada vida yerleri var. Bu vida yerlerini denk getirecek şekilde ekmek kazanını ayarlıyoruz. Burada bir şase kablomuz vardı. Kablomuzu da ayarlıyoruz. Bir de kahverengi kablomuz vardı. Kahverengi kablomuzu da buradan serbest hale getiriyoruz. Şu kahverengi mavi kablomuzu da buradan serbest hale getiriyoruz. Şu anda vida yerlerimiz tamam. Vida yuvaları gözüküyor. Şimdi vidalarla bunu kasaya sabitleme aşamasına geldik. Ve şu anda vidalarla sabitleyeceğiz kazanı kasaya. Onun için buradaki vidaları kullanacağız.